Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugünkü küçük bir masa çiçeği yapacağız. Gördüğünüz gibi yosunla bir sepet. Ovasımızı yerleştirdik. Suyu çekmesi için makas yardımıyla biraz şey yapıyoruz. Görüyorsunuz, suyu aktı. Evet, yavaş yavaş çekmeye başlıyoruz. Sarma çiçeklerimizi ilk önce kenarlarına, yeşilliklerine koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Tabi vururken biraz daha yan vurursanız daha iyi olur. Çiçekler daha sağlıklı kalır. Gördüğünüz gibi mimozalarımız, mimoza çiçeği enfes. Harika bir kokusu vardır. Bu bahar ayına özgü bir çiçektir. Orman kenarlarında bol bulunur. Evet, burada tarımımızı yaptıktan sonra demir oturtmamızın yardımlarıyla ne yapıyoruz efendim? İlk önce göbekte bir yerimizi ayarlıyoruz. Çünkü bu biraz yarı dik, yarı yatık olacağı için müşterinin tercihine göre gördüğünüz gibi efendim. Ve sonra şef boylarımızdan biz 3 tane kullanıyoruz. Fiyata göre tabi değişir. Gördüğünüz gibi efendim. İkinci ortaya bir tane attık. Bu kısımlara genelde yan çalışıyoruz. Dik çalışmıyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Hemen elimde olalım. Daha farklı olsun diye bunu da böyle aldık. Bir tane, iki tane de. Ve şimdi güllerimizin dengesini sağlıyoruz. Güllerimizi de keserken yatık kesiyoruz ki yani şöyle suyu daha iyi çekebilsin. Buna daha farklı bir model yapacağım için belki 3 tane gülü bu kısma atıyoruz. Bir de bunun desteklemesi var. Desteklemesi için hemen sol yardımı gördüğünüz gibi cam gibi. Ben buradayım diyor. Beni alın diyor. Buradaki amaç işte mimozalarla gül ve sarı renklerin kombinasyonunu sağlamak. Gördüğünüz gibi krizanten. Evet, onu da vurduk. Ve şimdi bu tarafına gidiyoruz. Burada ben papatyaları tercih ediyorum. Tabii bunlar kişiye göre değişir. Herkesin kendi zevki vardır. Hayal dünyanıza göre farklı çeşitlerde çiçekleri farklı noktalara yerleştirebilirsiniz. Evet efendim, burada da yine buna gelin tacı da diyorlar. Cipsodur asıl adı ama ağlayan bebeğin gözyaşları da diyorlar. Yine demir otlarımızda ne yapıyoruz? Bu ovası kapatmak için yine demir otunun yardımına ulaştık. Tabii bunu daha farklı da kullanabilirsiniz. Şekilde verebilirsiniz. Ama biz genelde aranjmanlarda demir otu kullanıyoruz. Çünkü diğer yeşillikler aranjmanda biraz beklediği zaman kötü bir koku salıyor. Ona izin vermemek için en ideali aranjmanlarda demir otudur. Tabii bazı çiçekçilerimiz bunu biraz maliyetli olduğundan dolayı fazla kullanmaz. Ama biz her zaman için naben çiçek olarak yılların deneyim olarak her zaman için demir otu ve cipsoyu aranjmanlarda tercih ediyoruz. Evet efendim, bunu da böyle ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi yine krizantemimiz ne yaptık? Bunu da böyle ayarladık. Şimdi efendim yine burada görmüş olduğunuz gibi aranjmanın farklı bir noktası. Solümüzü yerleştirdik. Bu artı kırmızı gördüğünüz gibi cam gibi. Papatyalarımızda farklı bir aksesuar olarak yapıyoruz ki bu tarafta kıllar, bu tarafta da kırmızı papatyalarla daha
kırmızının ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Tabii siz bunu daha farklı da yapabilirsiniz ama dediğim gibi yine hayal gücünüzü kullanmanız lazım. Limonlarımızı da yerleştirdik. Ve kır bukette bu bahar aylarında en fazla çıkan Hüsnü Yusuf. Buradan da yine mor rengiyle ne yapıyoruz? Çiçeğimize farklı bir garnitür katıyoruz. Tabii ben böyle batırıyorum, size kolay gelir ama fazla şey yaptığınız zaman da bunlar çok hassaslığı kırılabilir. Siz yaparken olduğu kadar biraz daha nazik davranın. Tabii bizim eller biraz daha alışkın olduğu için. Evet efendim, buraya da yine morları verdik. Buradan da yine kırmızımızı ayarladık. Son bir parçamız kaldı. Bunu da şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi efendim, bak burası böyle şimdi boş kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Muskoslarımızla bu çiçekleri daha canlı ön plana çıkması için, kırmızıların daha da yeşille beraber bütünleşmesi için arasından garnitürlerimiz yardımıyla ne yaptık? Garnitürlerimizi vuruyoruz. Buraya vurduk. Burada da tam tersini yapıyoruz. Çaprazına vuruyoruz. Kombineyi sağlamak için. Tabi bu sizin tercihiniz de, her tarafını bundan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi efendim. Ve bizim yine kurutulmuş doğal otlarımız var. Bunları da güllerin yakınına daha güzel bir görüntü vermesi amacıyla yaptık. Şimdi efendim cevrelerimize geldik. Gördüğünüz gibi biz ne yaptık? 3 tane sarı, 3 tane kırmızı ve 3 tane beyaz. Bunlarla artık tamamen aracımızı şu anda tamamlayacağız. Evet efendim, yine başlıyoruz. Burada kırmızıların daha ön plana çıkması için tam tersine burada sarı kullanmıştık. Bunları zıt renklerine kullanıyoruz. Beyazları biraz daha kombine ediyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. Maksat şuradaki şu sap kısmını öldürmemek. Burayı daha görsel hale getirmek için ne yapıyoruz? Benim tercihim buranın daha açık kalması. Masa üstüne konduğu zaman daha güzel görsel görüntü vermesi için orayı açık bırakayım. İsterseniz siz burayı tamamen kapatabilirsiniz. O da sizin elinizde. Ama tabii biz fazla tercih etmiyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. Evet, burayı da böyle tamamladık ve orada ne yapıyoruz? Biraz cipso yardımıyla buraya da güzel bir aksesuar olarak renklerin bütünleşmesi için cipsomuzu koyduk. Burası tamamen tamamdır. Şimdi efendim bu tarafa geldik. Gördüğünüz gibi burası yine, burayı da ben tamamen sarıyla, zaten burada bizim kırmızılar ön plana çıkmıştı. Burada işte Hüsnü Yusuf'lardan da kullanmıştık. Orayı biraz daha açık bırakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yine ne yaptık? Burada da sarı, şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve tamamen burayı da bu şekilde yaptıktan sonra aralarına garnitür yardımlarıyla biraz daha dekor ediyoruz. Ne yaptık? Sap kısmına. Evet. Ve son olarak tabi tercih olarak siz başka renkte tercih edebilirsiniz. Bu kısmı da notunu koymamız için güzel bir kurdelemimizi attık. Notumuz da zaten burada hazırdı. Notumuzu da buraya efendim güzelce koyuyoruz. Bir tane uğur böceği yapalım ki çiçeğimiz talihlisine uğur getirsin diyoruz. Evet efendim. Yine buradaki bizim sapımız vardı. Burada tam şey yapmadı. Şöyle yapalım. Evet. Yine burada da
Evet, şekilde görüldüğü gibi güllere de çok hafif bir parlatıcı vuruyoruz ki daha canlı gözüksün diye. Papatyalara mümkün olduğu kadar sprey vurmuyoruz çünkü vurduğun zaman kararma yapar, leke yapar. Evet efendim. Yine bir günün sonunda gelen siparişimizi tamamladık. Kanalımıza bekliyoruz. Gördüğünüz gibi görseli budur efendim. Enderseli Nabençi'ye lütfen abone olun. Katılımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgiyle kalın efendim.